Herkese merhaba. Umarım herkesin sağlığı ve keyfi yerindedir. Bu haftayla birlikte hayallerimizi gerçekleştirmeye başlıyoruz. Fadime Birel ben. Astroloji günlüğü olarak astrolojinin öngörülerini sizinle paylaşmaya çalışıyorum. Bu videoda 31 Mayıs 6 Haziran arasındaki gökyüzü hareketlerinin burçlara etkilerini anlatmaya çalışacağım. Bu hafta Haziran ayına giriş yapıyoruz. Haziran ayı İkizler Burcu ve Yengeç Burcu'nun ayıdır. Haziran ayında doğanların doğum günleri kutlu olsun. Sağlıklı ve nice seneler diliyorum. Bu haftanın en önemli konusu 30 Mayıs 2021'de başlayan Merkür Retrosu olacak. Merkür iletişim, yollar, konuşma, eğitim, medya, teknolojik aletler, teknolojik sistemler, pazarlama ile ilgili konuları ilgilendirir. Bir gezegenin retro yapmasını kısaca anlatırsam, gezegen normal hızında yavaş hıza geçer. Gezegen retroda yavaş ilerler. Biz de bu yüzden yavaş hareket etmeliyiz. Gezegenler normal ilerlerken normal hıza yaptığımız konuları gezegenler retro yaptığında daha yavaş yapmamız gerekir. Gezegen yavaşlayınca biz de yavaşlamalıyız. Örneğin Merkür normal ilerlerken normal şekilde konuşuruz ama Merkür yavaş ilerlediğinde biz normal konuşsak da gezegene göre hızlı olacağı için konuştuklarımız hızlı algılanacak, anlaşılmayacak. Bu da yanlış anlaşılmalara neden olacak, belki de sorunlara neden olacak. Bir de şöyle bir örnek vereyim. Araba kullanırken normal hızda dahi kullanmamız hızlı olarak algılanacak ve hata yapmamıza neden olacak. Bu şekilde düşünürsek Merkür'ün dikkat çeken özellikleri konusunda yavaş olmamızda fayda var. Gezegenin retro olmasıyla ilgili diğer bir konuda, bir gezegen retro yapmaya başladığında önceden yarım kalmış konularda karşımıza çıkar. Onları muhakeme etmemiz gerekir. Örneğin Satürn Aralık 2020 sonundan beri Kova burcunda ilerliyor. 24 Mayıs 2021'de Satürn retro yapmaya başladı. Şimdi Aralık 2020 sonundan beri Kova burcu ve Satürn'ün bizim doğum haritamızda etkilerini muhakeme etmeye başlayacağız. Ekim 2021 ortasına kadar bunu muhakeme edeceğiz. Haritamızdaki Satürn ve Kova burcu ile ilgili konularda yavaş ilerlememiz gerekecek. Dikkat etmemiz gerekiyor. Bu detayları burçlar kısmında anlattım. Oradan takip edebilirsiniz. Bu hafta Güneş, Merkür, Venüs İkizler Burcu'nda. Venüs 3 Haziran'da Yengeç Burcu'na geçecek. Mars da Yengeç Burcu'nda ilerliyor. 13 Haziran'a kadar duygusallık ve mantık karmaşasını daha fazla yaşayacağız. Jüpiter Temmuz sonuna kadar Balık burcunda olacak. Temmuz sonuna kadar olan süreçte bunu tecrübe edeceğiz. Bu tecrübe bize 2022'nin ilk aylarıyla ilgili işaretler verecek. Temmuz sonuna kadar seller, toprak kaymaları, denizler, göller ve okyanuslarla ilgili konular, deniz canlılarıyla ilgili konular daha fazla gündemde olacak. Bu konularda gizli kapaklı oyunlar olacak. Bu gizli kapaklı konular sağlık ve psikolojiyle ilgili sorunlar da yaratabilir. Dünya genelinde de retro gezegenlerinin özelliklerine göre ülkeler bazı konuları durup düşünecekler. Bu düşüncelerden bazı kararlar da çıkacak. Bütün dünyanın gözü İsrail'de. Aralık ayı sonunda yayınladığım videoda İsrail'i işaret etmiştim. Bu sene İsrail ve Filistin'le ilgili büyük değişimler başlayacak. İsrail'de bu hafta insan kayıpları daha fazla gündeme gelecek. Son haftalarda gündeme gelen bazı konular görüşülecek. Belki anlaşma yapılacak. Ancak bu anlaşma daha sonra bozulacak. 13 Haziran 2021'den sonra İsrail'de yeni hükümet, yeni kadro, yeni başkan seçimi yapılacak. Bu konularda eskiden yarım kalmış konular tekrar gündeme gelecek. Bu yenilikler ülkenin daha da güçlenmesini sağlayacak. 24 Temmuz 2021'de eski başkan tekrar güçlenecek, başa geçecek. İsrail'de ülke içindeki değişimler hızlanacak. 19 Kasım 2021'den sonra İsrail'de yeni bir dönem başlayacak. İsrail daha da güçlenecek. Filistin komşularıyla gergin durumlar yaşamaya devam edecek bu hafta.
Ülke içinde gergin durumlar 13 Haziran'a kadar devam edecek. 13 Haziran'dan sonra ülke içinde savaş konusu daha fazla gündeme gelecek. 24 Haziran'da ülke içinde gerginlikler belki son bulacak. Ülke içindeki değişimler tamamlanmak zorunda kalacak. Temmuz sonuna kadar bazı anlaşmalar yapılmak zorunda kalacak. 19 Kasım 2021'den sonra Filistin'de, ülke içinde hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Yeni bir düzen kurulmak zorunda kalınacak. Hollanda'da Aralık 2020'de başlayan ülke içindeki değişimler artık sonuçlanıyor. 6 aylık süreçte yaşananlar artık kabul edilecek. İş dünyasında son 6 ay yaşananlar şimdi muhakeme edilecek. Haziran sonunda iş alanlarıyla ilgili sorunlar bitecek. Haziran ortasına kadar ülkede gergin durumlar biraz daha devam edecek. Ancak kontrol kolay olacak. Haziran ortasından sonra turizm canlanacak. Ülke içinde yolculuklar daha fazla olacak. Para konusunda da kazançlar daha fazla olmaya başlayacak. Azerbaycan'da son 6 aylık süreç tamamlandı. Komşularla olan ilişkiler muhakeme edilecek. 10 Haziran'dan sonra yeni bir dönem başlayacak. Haziran ortasına kadar iş alanlarında hareket daha fazla olacak. Temmuz ayında iş dünyasında hareket çok olacak. Ülke içinde ilişkiler çok tartışılacak. Rusya'da çocuklar veya gençlerle ilgili 6-7 Haziran'da beklenmedik bir olay gerçekleşebilir. Almanya'da bu hafta ülke içinde artık her şey daha rahat olacak. Belçika'da da iş dünyasında hareketlenmeler başlayacak. Bu haftadan sonra iş dünyası ile ilgili yeni adımlar daha hızlı atılacak. Ülkemizde seçim konuları daha fazla gündeme gelmeye başlayacak. Ülke içindeki değişimlerle ilgili bu haftadan sonra yeni adımlar atılmaya başlanacak. Temmuz'da ülkemizde büyük ve ani değişimlerle de karşılaşabiliriz. Ülkemizde bu hafta eğitim konuları daha ön planda olacak. Biliyorsunuz bu hafta sonunda bir sınav var. Bütün ülke bu konuya odaklanacak. Burçlar kısmında dikkat edilmesi gereken konuları anlattım. Sınava girecek olanlara şimdiden başarılar diliyorum. Sınava girecek olanlar burcunu, yükselen burcunu, Mars burcunu ve Satürn burcunu dinleyebilir. Bazı konulara daha fazla dikkat edebilir. Merkür retro yaptığı için, Satürn retro yaptığı için dikkatinizi toparlamak zor olacak. Yavaş olmalısınız, dikkatli olmalısınız. Hızdan kaçınmalısınız. O zaman daha başarılı olabilirsiniz. Sabırlı olan kesinlikle kazanacak. Burçlarla ilgili detaylara geçmeden önce kanalıma abone olduğunuz için, yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum. Bu yeni videolar için bana güzel bir enerji oluyor. Siz de hangi ülkeyle ilgili bilgi vermemi isterseniz yorumlar kısmında yazabilirsiniz. 2 video yayınlayacağım. Bu videoyu İngilizce veya Türkçe olarak izleyebilirsiniz. Diğer dillerde de altyazılı olarak izleyebilirsiniz. Doğum haritası analizi ile ilgili bilgi almak için astrolojigünlüğü@gmail.com adresine mail gönderebilirsiniz. Doğum haritası analizlerinde videolardaki gibi teknik detayları anlatmıyorum. Doğum haritası analizini kalıcı olması için yazılı olarak göndermeyi tercih ediyorum. Anlattıklarımı daha iyi anlamak için de doğum haritanızı çıkartabilirsiniz. Doğum haritanızı da astrolojigünlüğü.com adresinden çıkartabilirsiniz. Yorumlar kısmında bununla ilgili linki de bırakacağım. Şimdi 31 Mayıs 6 Haziran arasındaki gökyüzü hareketlerinin burçlara etkilerini paylaşacağım. Burçlara dair dakikaları aşağıda açıklamalar kısmında yazacağım. Dakikalara tıklayarak daha hızlı ilerleyebilirsiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Koç burcu olanlar 31 Mayıs 6 Haziran arasındaki gökyüzü transitleri burcunuza etkilerini anlatmaya çalışacağım. 2 video yayınlayacağım. İngilizce veya Türkçe olarak izleyebilirsiniz. Diğer dillerde de altyazılı olarak izleyebilirsiniz. Bu hafta ebeveynlerinizle ilgili konular gündemimizde olacak. Onların hayatındaki değişimler sizin de hayatınızda değişimlere neden olacak. Son aylarda ebeveynlerinizin hayatında yenilikler olmaya başlamıştı. Bunları kabullenmek sizin için zor olmuş olabilir.
Haziran ortasına kadar bunları kabullenmek zorunda da kalabilirsiniz. Başka şehir, başka ülkeye taşınmayla ilgili planlarınız varsa bunlarla ilgili plan yapabilirsiniz, hayaller kurabilirsiniz. Bu planlarınızı Haziran ortasından sonra tamamlayacaksınız. Nisan sonundan beri gündeminizde olan evinizle ilgili büyük değişimleri hala tamamlayamadıysanız Haziran ortasına kadar tamamlayacaksınız. Ev taşıyabilirsiniz, evinizde büyük tamiratları da tamamlayabilirsiniz. Son haftalarda eşinizle ilgili konularda biraz gerilmiş olabilirsiniz. Haziran ortasına kadar eşinizle ilgili konular gündemde olacak. Nisan sonundan beri evlilik konusunda gergin durumlarla karşılaştıysanız, sorun yaşıyorsanız Haziran ortasına kadar evliliğinizi bitirme konusu da gündeme gelebilir ama gezegenlerin sizi sınadığını düşünebilirsiniz, sabredebilirsiniz. Kardeşlerinizle ilgili olabilir, eşinizle ilgili konular nedeniyle olabilir, ebeveynlerinizle ilgili konular nedeniyle olabilir. Son haftalarda uzun yolculuklar daha fazla yapmaya başladınız. Bu haftada yine uzun yolculuklar yapacaksınız. Değişik mekanlar ve uzun yolculuklar size iyi gelecek. Bu hafta kardeşlerinize daha fazla zaman geçireceksiniz. Ancak kardeşlerinizle aranızda bazı gerginlikler de olabilir. Kardeşlerinizin hayatında bazı sorunlar olabilir. Onun yanında olacaksınız. Birlikte çözüm üreteceksiniz. Bu hafta akrabalarınızla bazı gergin durumlar yaşayabilirsiniz. Akrabalarınızla görüşmeler yapacaksınız. Bu parasal konularla ilgili de olabilir. Yanlış anlaşılmalar olabilir. Bunun olabileceğini düşünürseniz sorun yaşamazsınız. Daha anlayışlı olmalısınız. Sene başından beri sosyal mecralarda, sosyal alanlarda, arkadaş ortamlarında aşk ilişkisine başladıysanız bu ilişki tekrar gündemimize gelecek. Bazı kararlar almak isteyeceksiniz. Bu kararlar yılın sonunda netleşecek. Sene başından beri birçok arkadaşınız oldu, hızlı başlayan arkadaş ilişkileriniz oldu. Şimdi arkadaş ilişkileriniz arasında elemeler yapabilirsiniz. Arkadaşlarınızla ilişkinizde bazı gergin durumlarda yaşayabilirsiniz. Sakin kalırsanız büyük sorun yaşamazsınız. Bu sene ve önümüzdeki sene sosyal mecralarda, dijital platformlarda, sosyal alanlarda sürekli yeni şeyler öğreneceksiniz. Bu öğrendiklerinizi işinizde veya eğitimle ilgili alanlarda kullanırsanız şansınız ve kazancınız daha fazla olacak. Aralık 2020'den beri eğitimle ilgili konularda kendinize yenilikler katmanız gerektiğini anladınız. Eğitim konusunda artık yeni bir çevre, yeni arkadaşlar, yeni eğitim alanları gündeminizde olacak. 2022 senesi ortalarına kadar da bu yenilikleri hayatınıza katacaksınız. Eğitimle ilgilenenler bu hafta eğitim konusunda başarılı olacaksınız. Ancak dikkatinizi toparlamak zor olabilir. Bunun için daha yavaş olmalısınız, daha dikkatli olmalısınız. Hafta sonunda sınavlarınız varsa kesinlikle başarılı olacaksınız. Mars burcu veya Satürn burcu, Koç burcu olanlar bu hafta işle ilgili çok yoğun olacaksınız. İşlerinizde başarılı olacaksınız. Eğitimle ilgili konularda da özellikle hafta sonunda başarılı olacaksınız. Haftaya gün gün detaylı bakmadan önce kanalıma abone olduğunuz için, yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum. Bu yeni videolar için bana güzel bir enerji oluyor. 31 Mayıs 6 Haziran arasındaki gökyüzünün işaretlerine tek tek bakacak olursak hafta başında sosyal mecralarda, sosyal alanlarda daha fazla vakit geçireceksiniz. Eski konular karşınıza çıkabilir. Bunları tamamlayacaksınız. Hafta başında arkadaşlarınızla vakit geçirmek için de plan yapabilirsiniz. Hafta ortasında enerjiniz biraz düşük olabilir. Sanatla ilgilenebilirsiniz. Enerjinizi yükseltecek faaliyetlerde bulunabilirsiniz. Hafta ortasında psikolojiniz bozulabilir. Çok fazla kişiyle görüşmeler yapacağınız için algılarınız yorgun olabilir. Sakin kalacağınız ortamlar yaratmanızda fayda var. Hafta sonunda enerjiniz yüksek olacak. Kendinizi güçlü hissedeceksiniz. İş görüşmelerinizde başarılı olacaksınız. Eğitimle ilgili konularda da başarılı olacaksınız. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz.
burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Boğa burcu olanlar 31 Mayıs 6 Haziran arasındaki gökyüzü transitlerinin burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. 2 video yayınlayacağım. İngilizce veya Türkçe olarak izleyebilirsiniz. Diğer dillerde de altyazılı olarak izleyebilirsiniz. Son senelerde farklı kültürlerden, farklı alanlardan, farklı ülkelerden, yaşça farklı kişilerle tanışmaya başladınız. Onlardan bir şeyler öğrenmeye başladınız. Hem kendinizi geliştirdiniz, hem başkalarına faydalı olmaya başladınız. Bunlar hala olmadıysa önümüzdeki 5 sene bunlar olacak. Bunlar olduysa önümüzdeki 5 sene benzerlerini yaşayacaksınız. Çevrenizde çok fazla kişi olacak ancak siz o kalabalık içinde yalnız olmak isteyeceksiniz. Son 2 senedir özgür olma fikrini daha fazla düşünmeye başladınız. Bu belki partnerinizle olan ilişkinizde bazı değişimler yapmanıza neden oldu. Evliyseniz evliliğinizi sorgulamaya başladınız. İlişkiniz varsa ilişkinizi sorgulamaya başladınız. Evlenerek ailenizden uzaklaşıp özgür kalma fikri de gelişti. Evlenerek özgürlüğünüze kavuşacağınız fikri de oldu. Boşanarak özgür olma fikri karşınıza çıktı. Önümüzdeki 5 sene özgür olma isteği devam edecek. Ancak bunu her videoda da söylüyorum. Diğer videolarda da söyleyeceğim. Özgür olmak isterken yalnız kalmayın. Bu sene ve önümüzdeki sene iş konusunda yoğun olacaksınız. Bu sene özellikle iş konusunda şanslı da olacaksınız. Bazen çok bunalacaksınız. İş konusunda her şey üzerinize geliyor gibi olacak. O zamanlarda doğada vakit geçirmeye çalışın. Nefes terapileri yapın. Çünkü gerçekten nefes almaya ihtiyacınız olacak. Bunu olumsuz olarak düşünmeyin. Gerçekten başarılı olacağınız 2 sene yaşayacaksınız. Yorgunluklar ve sabrınızı sınayacak konular sizi başarılı ve kazançlı yapacak. Sene başından beri işinizle ilgili ani gelişmeler karşınıza çıktı. Beklemediğiniz konular karşınıza çıktı. Bunları anlamak ve kabullenmek zorunda kaldınız. Haziran ortasından itibaren daha hızlı çözümler üreteceksiniz. Bu sene iş konusunda pratik çözümler üretmek daha kolay olacak. Ancak pratik zekanıza güvenip tembellik yapmayın. 19 Kasım 2021'den sonra hayatınız alt üst olacak. Özellikle iş hayatınız sizin hayatınızın altının üstünden daha iyi olduğunu gösterecek. Yeni parasal yatırımlar nedeniyle de hayatınızda köklü değişimler yapacaksınız. Şimdiden hayallerinizi kurmaya başlayın. Hayatınızda neleri tepetaklak etmek istiyorsunuz? Şimdiden bunların hayalini kurun. Bu sene iş konusunda sürekli hayaller kurun, çılgın fikirler geliştirin, bunları yapacak güce sahip olacaksınız. İş konusunda ani değişimlerde yaşayacaksınız. Mistik konularla ilgilenenler önümüzdeki 5 sene bu konularla daha fazla ilgileneceksiniz. Bilinmezleri araştıracak, bilecek ve anlatacaksınız. Yeni iş arayanlar iletişim, medya, reklam, lojistik ve pazarlama alanlarında yeni işler karşınıza çıkabilir. Yemek sektörü, dekorasyon sektörü, gayrimenkul sektörlerinde de işler karşınıza çıkabilir. Sene başından beri işle ilgili yaptığınız başvurulara bu hafta cevap alabilirsiniz ya da Ekim ortasına kadar cevap alabilirsiniz. Sene başından beri işle ilgili karşınıza çıkan konuları bu hafta muhakeme edeceksiniz. İşle ilgili konuları Ekim 2021 ortasına kadar toparlayacaksınız. Bu hafta Merkür retro yapacak. Özellikle para konusunda bazı aksaklıklar yaşayabilirsiniz. Beklediğiniz paralar gecikebilir. Para konusundaki iletişimlerde de yanlış anlaşılmalar yaşayabilirsiniz. Eski para konuları tekrar karşınıza çıkabilir. Eski yatırımlarınızla ilgili yarım kalmış konular karşınıza çıkabilir. Bunları tamamlamak zorunda kalabilirsiniz. Eğitimle ilgilenenler sene başından beri yoğundunuz, yoruldunuz. Şimdi artık eğitim konularını toparlayacaksınız. Sınavlarınız varsa özellikle bu hafta sonunda başarılı olacaksınız. Daha yavaş davranmalı, okuduklarınıza daha iyi odaklanmalısınız. Yavaş olan ve sabırlı olan kazanacak. Bunun da farkında olun. Haftaya gün gün detaylı bakmadan önce kanalıma abone olduğunuz için, yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum. Bu yeni videolar için bana güzel bir enerji oluyor. 31 Mayıs 6 Haziran haftasına gün gün bakacak olursak hafta başında işi olanlar yoğun bir tempo içinde olacaksınız. Son zamanlardaki işlerinizi daha kolay toparlayacaksınız. İş görüşmeleri için hafta başına randevu verebilirsiniz. İşle ilgili enerjiniz çok yüksek olacak.
Eğitimle ilgilenenler, sınavlarınızda varsa bu hafta boyunca başarılı olacaksınız. Hafta ortasında sosyal mecralarda, sosyal alanlarda daha fazla zaman geçireceksiniz. Bu alanlardaki konuları da toparlayacaksınız. Hafta sonunda baş ağrısı, migren ağrısı olabilir. Dikkatli olmalısınız. Psikolojinizi etkileyecek konular da olabilir. Sakin kalmaya çalışmalısınız. Haftanın son gününde enerjiniz yüksek olacak. İşlerinizde başarılı olacaksınız. Eğitimle ilgili konularda da başarılı olacaksınız. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, ikizler burcu olanlar 31 Mayıs 6 Haziran arasındaki gökyüzü transitlerinin burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. 2 video yayınlayacağım. İngilizce veya Türkçe olarak izleyebilirsiniz. Diğer dillerde de altyazılı olarak izleyebilirsiniz. Güneş, Venüs ve Merkür burcunuzda ilerliyor. Bu hafta enerjiniz çok yüksek olacak. Bu hafta doğum günü olanların doğum gününü de kutluyorum. Sağlıklı ve huzurlu seneleriniz olsun. Bu hafta bulunduğunuz her ortamda konuşmalarınızla, duygularınızla, fiziksel görünümünüzle ön planda olacaksınız. Siz konuşacaksınız, siz konuşulacaksınız. Enerjiniz çok yüksek olacak. Bunu da bulunduğunuz ortamlarda çok belli edeceksiniz. 10 Haziran'da burcunuzda, ikizler burcunda güneş tutulması gerçekleşecek. Detaylarını önümüzdeki hafta anlatacağım. Evli ve ilişkisi olanlar, partnerinizle birlikte duygusal ve romantik zamanlar için bu hafta plan yapabilirsiniz. Güzel enerjileri değerlendirebilirsiniz. Bu hafta duygularınız karışık olacak. Duygusal ilişkinizle ilgili karar vermek zor olacak. Duygularınızı mantığınızla sorgulayacaksınız. Geçmişteki konular karşınıza çıkacak. Yarım kalmış ilişkilerle ilgili konular tekrar gündeme gelecek. Bu iş ilişkiniz olabilir, aşk ilişkiniz olabilir. Bunları muhakeme edeceksiniz. Mayıs 2021 başından beri yaptığınız görüşmelerle ilgili konular tekrar karşınıza çıkacak. Yarım kalmış konuları düşüneceksiniz, bunları muhakeme edeceksiniz, tamamlayacaksınız. Beklediğiniz bazı haberleri de bu hafta alabilirsiniz. Teknolojik alet ve sistemlerle ilgili son günlerde karşınıza çıkan sorunları bu hafta çözeceksiniz. Teknolojik alet ve sistemleri bu hafta daha yavaş kullanmalısınız, yoksa sorun yaşayabilirsiniz. Eğitimle ilgilenenler, eski konular gündemimize gelecek. Eski konular tekrar etmek zorunda kalabilirsiniz. Beklediğiniz sınav sonuçlarını alabilirsiniz. Eğitimle ilgili konularda bu hafta çok yoğun olacaksınız. Eğitimle ilgili konularda daha yavaş hareket etmelisiniz. Algı düzeyiniz düşük olacak. Dikkatinizi toplamak zor olacak. Bu yüzden daha yavaş olmalısınız ve yavaş ilerlemelisiniz. Buna dikkat ederseniz başarılı olacaksınız. Bu sene eğitim konusunda zaten çok şanslısınız. Son aylarda yurt dışı ile ilgili karşınıza çıkan konuları bu hafta muhakeme edeceksiniz. Başlangıç yaptığınız konuları değerlendireceksiniz. Bu konuları tekrar gündeme alacaksınız, değerlendireceksiniz. Geçen 2 hafta ilişkilerinizle ilgili bazı kararlar almaya çalıştınız. Son bir senedir ilişkilerinizle ilgili karşınıza çıkan konuları muhakeme ettiniz. Bazı kişiler kararlar aldı, evlilik planlarınızı gerçekleştirdiniz, ortaklık konularını sonuçlandırdınız. Bazı kişiler evliliklerini bitirme kararı aldı, ilişkilerini bitirme kararı aldı. Bu hafta bunları düşüneceksiniz. 10 Haziran'dan sonra yeni bir hayat başlayacak, yeni bir dönem başlayacak. Geçen 2 hafta evinizle ilgili değişiklikleri de yaptıysanız bu hafta bunları toparlayacaksınız. Yeni bir ev, yeni bir hayata başlayacaksınız. Bu hafta işle ilgili para konuları gündeminizde olacak. Beklediğiniz paralar elinize geçecek. İşlerinizle ilgili parasal konuları görüşeceksiniz. Yeni iş arayanlar gayrimenkul alanında, yemek sektöründe, finans sektöründe, dekorasyon sektöründe yeni işler karşınıza çıkabilir. Bunları da değerlendirmelisiniz. Haftaya gün gün detaylı bakmadan önce kanalıma abone olduğunuz için, yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum. Bu yeni videolar için bana güzel bir enerji oluyor. 31 Mayıs 6 Haziran haftasına gün gün bakacak olursak haftanın ilk gününde uzun yolculuk yapabilirsiniz. Daha önceden ertelediğiniz uzun yolculuklara da çıkabilirsiniz.
Yurt dışı ile ilgili eskiden kalan konular karşınıza çıkabilir. Bunları da toparlayacaksınız. Eğitim hayatında olanlar hafta boyunca eğitimle ilgili yeni konular gündeme gelecek. Yavaş olursanız başarılı olacaksınız. Hafta ortasında işle ilgili konuları toparlayacaksınız. İş görüşmelerinizden beklediğiniz haberleri alabilirsiniz. İşle ilgili büyük değişimi de tamamlayabilirsiniz. Haftanın son gününde sosyal mecralarda, sosyal alanlarda daha fazla zaman geçireceksiniz. Arkadaş ortamlarında daha fazla zaman geçireceksiniz. Sosyal mecralardaki işlerinizi hafta sonunda toparlayacaksınız. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzu da izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, yengeç burcu olanlar 31 Mayıs 6 Haziran arasındaki gökyüzü transitlerin burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. 2 video yayınlayacağım. İngilizce veya Türkçe olarak izleyebilirsiniz. Diğer dillerde de altyazılı olarak izleyebilirsiniz. Son haftalarda hayatınızda değişimler yapmak zorunda kaldınız. Bazen gergin durumlarla karşılaştınız. Bu haftada hayatınızın hemen her alanında değişimler yapabilirsiniz. Özellikle iş ve eğitim konusunda bu hafta çok yoğun olacaksınız. Haziran ortasına kadar da bu konularda yoğun olacaksınız. Eşinizle ilgili konularda kafanız karışık, eş, ortaklık ve ilişki konularında Haziran ortasına kadar da kafanız karışık olacak. Doğru karar vermeniz zor olabilir. Gezegenler sizi sınıyor. İçinizde sürekli savaş yapma hevesi var. Bunun bilincinde olun, kendinize hakim olun ve sabırlı olun. Evlilik planı olanlar bu hafta bu organizasyonlarınızı yapabilirsiniz. Duygusal çelişkiler yaşayabilirsiniz. Duygularınızı kontrol etmek zor olacak. Bu hafta duygusal ilişkilerinizle ilgili geçmişteki konular tekrar karşınıza çıkacak. Bunları düşüneceksiniz. Daha çok kendi içinizde muhakeme edeceksiniz. İlişkinizde sorun yaşıyorsanız ayrılma kararı alabilirsiniz. Ancak bu kararı almak ve uygulamak zor olacak. Hafta sonundan itibaren duygularınızı yaşamak daha kolay olacak. Hafta sonundan itibaren partnerinizle romantik planlar yapmaya da başlayacaksınız. Bu hafta sene başından beri gündeminizde olan borç alacak konularını muhakeme edeceksiniz. Eski konularda tekrar gündeminize gelebilir. Banka işlemlerinizde daha dikkatli olmalısınız. Hızlı yapacağınız işlemlerde hatalar yapabilirsiniz. Bu yüzden daha yavaş hareket etmelisiniz. Eski yatırım konuları tekrar karşınıza çıkabilir. Yarım kalmış konuları tamamlayacaksınız. Miras konuları gündemimizde ise beklediğiniz haberler varsa bu haberleri alabilirsiniz. Bu hafta işle ilgili de görüşmeler yapacaksınız. Bu görüşmelerden yeni fikirler oluşacak. Bu yeni fikirler sizin yeni başlangıçlar yapmanıza da neden olacak. Bu yeni planları bu hafta hızla gündeme alabilirsiniz. Bu uzun sürecek işlerin başlangıcı da olacak. Eğitimle ilgilenenler bu hafta eğitim konusunda başarılı olacaksınız. Ancak dikkatinizi toparlamak zor olabilir. Bunun için daha yavaş olmalısınız. Okuduklarınızı, yazdıklarınızı 2 kere yapmak zorunda kalabilirsiniz. Bu yüzden yavaş olursanız, sakin olursanız siz kazanırsınız. Hızlı olmak size hata yaptırır. Hafta sonunda sınavlar konusunda şans sizden yana olacak. Bunu da bilin. Mars ve Satürn burcu, yengeç burcu olanlar bu hafta işlerinizde daha yoğun olacaksınız. İş arıyorsanız bu hafta iş bulmak daha kolay olacak. Eğitimle ilgilenenler dikkatinizi toparlarsanız, yavaş olursanız kesinlikle başarılı olacaksınız. Son 2 senedir sosyal mecralarda, sosyal alanlarda daha fazla zaman geçirmeye başladınız. Umarım başladınız. Çünkü bu alanlar size yeni pencereler açacak. Farklı kültürden, farklı ülkelerden, farklı yaşlardan, farklı dilleri konuşan kişilerle tanışacaksınız. Bu kişiler size yeni şeyler öğretecek. Bu öğrendikleriniz size yeni kapılar açacak. Haziran 2020'den beri ruhsal olarak kendinize bir şeyler katmaya başladınız. Ruhsal olarak inançlarınızı, bildiklerinizi, öğrendiklerinizi sorgulamaya başladınız. Kendinizi yenilemeye başladınız. Umarım başladınız. Son 2 senedir yaşadıklarınızı daha iyi analiz etmenize yardımcı olacak. Çünkü son 2 sene hemen her alanda, özellikle ilişkiler konusunda
Büyük sınavlar verdiniz. Şimdi bu sınavların sonuçlarını değerlendireceksiniz. Bunlardan dersler çıkartacaksınız. Bu hafta bunun muhakemesini daha fazla yapacaksınız. Haftaya gün gün detaylı bakmadan önce kanalıma abone olduğunuz için, yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum. Bu yeni videolar için bana güzel bir enerji oluyor. 31 Mayıs 6 Haziran haftasına gün gün bakacak olursak hafta başında finans konularıyla ilgileneceksiniz. Uzun zamandır sürüncemede kalan borç alacak konularıyla ilgili yeni gelişmeler karşınıza çıkabilir. Bunlara çözüm üretmek zorunda kalacaksınız. Haftanın başında borç alacak konuları sizi biraz gergin yapabilir. Sakin kalmaya çalışmalısınız. Evliliğinizde, ortaklığınızda sorun yaşıyorsanız haftanın ilk günlerinde hukuksal konular gündeminizde olacak. Hukuksal olarak yeni konular karşınıza çıkacak. Bunlara dair yeni gelişmelerin haberini de hafta başında alabilirsiniz. Mirasla ilgili konularda beklentiniz varsa yine bununla ilgili de yeni gelişmeler karşınıza çıkacak. Ev alma, ev satma, ev taşıma, gayrimenkul alım satımı ile ilgili konular gündemimizde ise bunlarla ilgili sözleşmeleri de hafta başında yapabilirsiniz. İşlemlerinizi hızla gerçekleştireceksiniz. Hafta ortasında uzun yolculuklar yapabilirsiniz. Uzun yollarla ilgili yeni gelişmeler de karşınıza çıkacak. Uzun yol planları yapmaya da başlayabilirsiniz. Uzun yollarla ilgili hayaller de kurmalısınız. Eğitimle ilgilenenler hafta sonunda yeni konular gündemimize gelecek. Sınavlarınız da varsa bunlarda kesinlikle başarılı olacaksınız. Haftanın son gününde işinizle ilgili başlangıçlar içinde artık planlarınızı tamamlayın. Hafta başında büyük bir başlangıçta yapabilirsiniz. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzu da izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, Ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Aslan burcu olanlar 31 Mayıs 6 Haziran arasındaki gökyüzü transitlerinin burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. 2 video yayınlayacağım. İngilizce veya Türkçe olarak izleyebilirsiniz. Diğer dillerde de altyazılı olarak izleyebilirsiniz. Sene başından beri ikili ilişkilerinizle ilgili bazı konular karşınıza çıktı. Ortak iş yapmaya başladınız. Evlilik yaparak yeni bir düzene başladınız. Yeni bir ilişkiye başladınız. Eğer bunları yaptıysanız şimdi bu ilişkilerinizi düzene koyma zamanı olacak. Sene başından beri hızla yaşadıklarınızı tekrar gözden geçireceksiniz ve bunları kabulleneceksiniz. Sene başından beri evliliğinizi sorguladıysanız, ilişkinizi sorguladıysanız, ortaklığınızı sorguladıysanız bunları muhakeme edip bazı sonuçlar çıkartacaksınız. Bu konular tekrar karşınıza çıkacak. Bazı kararlar vermek zorunda kalabilirsiniz. 13 Haziran'dan sonra bu kararları vermeye başlayacaksınız. Bu hafta biraz karamsar olabilirsiniz. Yapacağınız işleri sürekli ertelemek isteyeceksiniz. Biraz rehavet içinde de olacaksınız. Karamsar havayı dağıtmak için doğada daha fazla vakit geçirmeye çalışmalısınız. Sanatsal aktivitelerle daha fazla zaman geçirmelisiniz. Uzun yolculuklarda yapabilirsiniz. Yemek yapmak veya yemek yemek de size iyi gelebilir. Ancak yemek yemeyi abartmamalısınız. Yeni iş arayanlar yemekle ilgili, gayrimenkulle ilgili, dekorasyonla ilgili sektörlerde sosyal mecraları, sosyal alanları kullanarak yapacağınız işler karşınıza çıkabilir. Bunları değerlendirebilirsiniz. İşiniz varsa bu hafta sosyal mecralar, sosyal alanları işlerinizde daha fazla kullanırsanız daha fazla para kazanabilirsiniz. Bu hafta arkadaşlarınızla görüşmeler yapacaksınız. Ancak bu görüşmelerde yanlış anlaşılmalar olabilir. Birbirinizi yanlış anlayabilirsiniz. Sorun yaşamamak için daha anlayışlı olmalısınız, daha sabırlı olmalısınız. Bu hafta sosyal mecralarda, sosyal alanlarda yapacağınız işlerde yavaş hareket etmelisiniz. Yoksa teknolojik alet ve sistemlerde sorunlar yaşayabilirsiniz. Kullanacağınız teknolojik alet ve sistemleri daha yavaş kullanmalısınız. Hızdan uzak durmalısınız. E-ticaret gibi konularda, sosyal mecralarda, son haftalarda yeni başlangıçlarda yaptıysanız Haziran sonuna kadar bu konuları sağlam bir zemine oturtacaksınız. Yeni aşk arayanlar arkadaş ortamlarında, sosyal mecralarda, sosyal alanlarda yeni biriyle tanışabilirsiniz. Arkadaşlarınız sizi yeni biriyle de tanıştırabilir. Algılarınız açık olsun. Biraz kararsız kalabilirsiniz. İlişki konusunda kendinize biraz zaman tanımalısınız.
Bu hafta arkadaşlarınızla parasal konuları konuşacaksınız. Arkadaşlarınızla parasal ilişkinizde hızlı hareket edeceksiniz. Bu konuda biraz dikkatli olmalısınız. Sosyal mecralarda, sosyal alanlarda, e-ticaret gibi alanlarda, hayvanlarla ilgili konularda işleriniz varsa bu hafta bunlardan çok para kazanacaksınız. Bu hafta sosyal mecralarda topluluk önünde çok ön planda olacaksınız. Konuşmalar yapacaksınız, parlayacaksınız. 13 Haziran 2021'den sonra hayatınıza düzen kurmaya çalışacaksınız. Şimdiden bunların hayallerini kurun, planlarını yapın. Eğitimle ilgilenenler, sene başından beri kafanız çok karıştı, hızlı karar alıp hızlı uyguladınız ancak hala kararlarınızda da net olamıyorsunuz. Bu hafta eğitimle ilgili kullanacağınız teknolojik alet ve sistemleri daha yavaş kullanmalısınız. Hızlı kullanırsanız, sabırsız olursanız hatalar yapabilirsiniz. Haftaya gün gün detaylı bakmadan önce kanalıma abone olduğunuz için, yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum. Bu yeni videolar için bana güzel bir enerji oluyor. 31 Mayıs 6 Haziran haftasına gün gün bakacak olursak hafta başında ikili görüşmeler yapacaksınız. Arkadaşlarınızla görüşmeler yapacaksınız. Özellikle sosyal mecralarla ilgili konularda görüşmeler yapabilirsiniz. Hafta başında partnerinizle birlikte arkadaş ortamlarınızda da vakit geçirebilirsiniz. Haftanın ortasında çok fazla harcama yapacaksınız. Bu da finansal olarak sizi biraz zorlayabilir. Banka işlemleriyle de hafta ortasında meşgul olacaksınız. Haftanın son günlerinde uzun yolculuklar yapabilirsiniz. Yurt dışı ile ilgili yeni konularda karşınıza çıkabilir. Hafta sonunda eğitimle ilgili konularda yoğun olacaksınız. Eğitimle ilgili alanlarda başarılı olacaksınız. Kendinizi güçlü hissedeceksiniz. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, Ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Başak burcu olanlar 31 Mayıs 6 Haziran arasındaki gökyüzü transitlerinin burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. 2 video yayınlayacağım. İngilizce veya Türkçe olarak izleyebilirsiniz. Diğer dillerde de altyazılı olarak izleyebilirsiniz. Son haftalarda arkadaşlarınızla daha fazla zaman geçirmeye başladınız. Onlarla birlikte işler yapmaya başladınız. Umarım başladınız. Çünkü bu haftadan sonra bu işlerden para kazanacaksınız. Bu hafta sosyal mecralarda, sosyal alanlarda, arkadaş ortamlarında daha fazla zaman geçireceksiniz. Kendinizi geliştireceksiniz. İşle ilgili olabilir, eğitimle ilgili olabilir, kendinizi geliştirmek için olabilir. Hayvanlarla ilgili de olabilir. Sosyal alanlarda ve sosyal mecralarda geçireceğiniz zamanlar size parasal kazançlar sağlayacak. Bu hafta iş konularını çok konuşacaksınız. Bu son haftalarda karşınıza çıkan yenilikleri ve konuları muhakeme edeceksiniz. Bu hafta işinizle ilgili kullanacağınız teknolojik alet ve sistemleri daha yavaş kullanmalısınız. Daha dikkatli olmalısınız. Yoksa büyük sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Bu hafta sosyal mecralardan, sosyal alanlardan, arkadaş ortamlarından yeni kişilerle tanışacaksınız. Bu kişilere dikkat edin. Size yeni pencereler açacaklar. Size kültürel olarak çok fayda sağlayacaklar. Size yol gösterecekler. Yeni kitapları da işaret edebilirler. Bu da size yeni kapılar açacak. Bu hafta sosyal mecraları, e-ticaret gibi alanları, teknolojik alet ve sistemlerle ilgili yenilikleri işlerinize daha kolay katacaksınız. Son bir senedir zaten iş konusunda yeniliklerle karşılaştınız. Bu haftadan sonra daha fazla yeniliklerle karşılaşacaksınız. Bu hafta işlerinizle ilgili güneş gibi parlayacaksınız. Göz önünde olacaksınız. Siz konuşacaksınız. Siz konuşulacaksınız. Bu güzel enerjiyi kullanmalısınız. Bu hafta eğitim hayatınızla ilgili güneş gibi parlayacaksınız. Eğitimle ilgili başarılı bir hafta olacak. Sınavlarınız varsa yavaş olmalısınız, dikkatli olmalısınız. Okurken ve yazarken hızdan kaçınmalısınız. Odaklanırsanız büyük başarılar kazanacaksınız. Bunun da farkına varın. İş arayanlar, daha önce başvuru yaptıysanız bu hafta işle ilgili başvurularınıza cevap alıp yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Algılarınız açık olsun. Sene başından beri sağlık konusunda karşınıza çıkan konuları bu hafta muhakeme edeceksiniz.
Sağlıkla ilgili geçmişte yarım kalmış işlemlerinizi de bu hafta tamamlayabilirsiniz. Yeni iş arayanlar gayrimenkul sektöründe, dekorasyon sektöründe, yemek sektöründe, pazarlama, iletişim, medya ve lojistik bölümlerinde işler karşınıza çıkabilir. Sağlık sektöründen, kamu sektöründen, hizmet sektöründen beklediğiniz haberler varsa bunları da bu hafta alabilirsiniz. Aşk ilişkinizle ilgili konuları sürekli muhakeme yapıyorsunuz, sonuç almak istiyorsunuz ancak bu kararları Haziran sonunda daha net alabilirsiniz. İlişkilerinizle ilgili şanslı bir dönemdesiniz. İlişkilerinizde duygusal konuları biraz abartabilirsiniz. Kıskançlık da yapabilirsiniz. Bu da sorun yaratabilir. Haftaya gün gün detaylı bakmadan önce kanalıma abone olduğunuz için, yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum. Bu yeni videolar için bana güzel bir enerji oluyor. 31 Mayıs 6 Haziran haftasına gün gün bakacak olursak hafta başında sağlığınıza daha fazla özen göstermelisiniz. Eller, ayaklar, dokular, solunum yolları ile ilgili sağlık konuları gündemimize gelebilir. Bu konularda eskiden yarım kalmış konularda yeni kararlar da alabilirsiniz. Hafta ortasında ikili görüşmeler yapacaksınız. Yeni bir ilişki başlayabilir. Yeni bir ortaklık başlayabilir. Bu başlangıç uzun vadeli bir ilişkinin başlangıcı olacak. Partnerinizle birlikte güzel zamanlar geçirebilirsiniz. Hafta ortasında evinizle ilgili değişiklikler yapabilirsiniz. Evinizde tadilatlar da yapabilirsiniz. Hafta sonunda çok fazla harcama yapacaksınız. Banka işlemleriyle ilgileneceksiniz. Yeni parasal konularda gündeme gelecek. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzu da izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, Ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Terazi burcu olanlar 31 Mayıs 6 Haziran arasındaki gökyüzü transitlerinin burcunuza etkilerini anlatmaya çalışacağım. 2 video yayınlayacağım. İngilizce veya Türkçe olarak izleyebilirsiniz. Diğer dillerde de altyazılı olarak izleyebilirsiniz. Bu hafta gündeminizde iş veya eğitim konuları olacak. İşlerinizle ilgili konularda çok yoğun olacaksınız. İşlerinizle ilgili uzun yolculuklar yapabilirsiniz. İşinizle ilgili eğitimler alabilirsiniz. İşinizle ilgili eğitimler verebilirsiniz. İşinizle ilgili son haftalarda karşınıza çıkan konuları da toparlayacaksınız. Eğitim konusunda bu hafta yoğun olacaksınız. Son bir senedir eğitimle ilgili karşınıza çıkan konuları bu hafta toparlayacaksınız. Haziran sonuna kadar eğitim konularıyla ilgili sürekli geçmişteki konular karşınıza çıkacak. Bunları toparlayacaksınız. Bu hafta eğitim konusunda güneş gibi parlayacaksınız. Ön sırada olacaksınız. Başarılı olacaksınız. Başarılarınız nedeniyle de konuşulacaksınız. Sınavlarınız varsa dikkatinizi toplarsanız büyük başarılar kazanacaksınız. Sınavlarda daha yavaş hareket etmelisiniz. Hızdan kaçmalısınız. Algılarınızı çok iyi yönetmelisiniz. Sabırlı olmalısınız. Zaten Mars Yengeç burcunda, bu size güç verecek. Zaten Güneş, Venüs, Merkür İkizler burcunda, bunlar size güç verecek. Kesinlikle başarılı olacaksınız. Sadece odaklanma konusunu dikkate almalısınız ve hızdan uzak durmalısınız. Yeni iş arayanlar bu hafta iş bulmanız daha kolay olacak. Gayrimenkul alanında, dekorasyon alanında, yemek sektöründe, iletişimle, medyayla, lojistikle, pazarlamayla ilgili bölümlerde işler karşınıza çıkabilir. Bunları değerlendirebilirsiniz. Yeni aşk arayanlar, uzun yolculuklarda, yurt dışıyla bağlantılı alanlarda, eğitimle ilgili alanlarda yeni biriyle tanışabilirsiniz. Bu başlangıç kafanızı karıştırabilir. Çok net olamayacaksınız. Bu hafta uzun yolculuklar daha fazla yapacaksınız. Ancak bazı sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Araç kullanırken daha yavaş olmalısınız. Yolculuklarla ilgili konularda daha yavaş hareket etmelisiniz. Yoksa sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Yurt dışı ile ilgili işleriniz varsa bu hafta yapacağınız görüşmelerde sorunlar yaşayabilirsiniz. İletişim kopukluğu yaşayabilirsiniz. İletişimde kullanacağınız alet ve sistemlerde sorunlar yaşayabilirsiniz. Bunların olabileceğini düşünürseniz daha sabırlı olabilirsiniz. Bu hafta sağlık konusunu eğer abartmazsanız sağlık konusunda şanslı olacaksınız.
Sağlıkla ilgili fazla harcamalar da yapabilirsiniz. 5 duyunuzla ilgili estetik ve güzellikle ilgili işlemlerinizi de yaptırabilirsiniz. Sene başından beri çocuklarınızla ilgili konularda yoğundunuz. Çocuklar veya çocuklarınızla ilgili konular sizi biraz gergin yaptı. Bu haftadan sonra Ekim ortasına kadar çocuklar veya çocuklarınızla ilgili konuları muhakeme edeceksiniz. Bazı konularda taşlar yerine oturacak. Sene başından beri aşk ilişkinizle ilgili kafanız karıştı, aniden karşınıza çıkan konular oldu. Ekim ortasına kadar eski aşk konuları tekrar karşınıza çıkabilir. Bunu muhakeme edeceksiniz. Haftaya gün gün detaylı bakmadan önce kanalıma abone olduğunuz için, yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum. Bu yeni videolar için bana güzel enerji oluyor. 31 Mayıs 6 Haziran haftasına gün gün bakacak olursak hafta başında çocuklarınızı ilgilendiren konularda yeni gelişmelerin haberlerini alabilirsiniz. Çocuklarınızın hayatında yenilikler başlayacak. Bu sizin hayatınızda da değişimler ve yenilikler katacak. Çocukları ilgilendiren alanlarda işleriniz varsa hafta başında bu işlerde yoğun olacaksınız. Bu alanda yeni fikirler geliştirebilirsiniz. Bu alanlarda büyük başarılar da kazanabilirsiniz. Bu konularda başlangıçlar ve bitişler söz konusu olacak. Hafta başında aşk hayatınızla ilgili eski konular karşınıza çıkacak. Aşk ilişkinizle ilgili karar vermek isteyeceksiniz ama bu kararı almak zor olacak. Hafta başında yeni bir aşk da başlayabilir. Bu kafanızı da karıştırabilir. Hafta ortasında sağlığınıza daha fazla özen göstermelisiniz. Psikolojinize ve sağlığınıza iyi gelecek konulara odaklanmalısınız. Hafta sonunda ilişkilerinizle ilgili konularda biraz gergin olabilirsiniz. Sakin kalmaya çalışmalısınız. İlişkinizle ilgili yenilikler karşınıza çıkacak. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzu izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Akrep burcu olanlar 31 Mayıs 6 Haziran arasındaki gökyüzü transitlerinin burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. 2 video yayınlayacağım. İngilizce veya Türkçe olarak izleyebilirsiniz. Diğer dillerde de altyazılı olarak izleyebilirsiniz. Bu hafta gündeminizde uzun yolculuklar, eğitim konuları ve yurt dışı ile ilgili konular ön sırada olacak. Eğitimle ilgili son aylarda karşınıza çıkan konuları artık sonuçlandıracaksınız. 13 Haziran'dan sonra eğitimle ilgili konuları değerlendirmeye başlayacaksınız. Eylül ayında eğitim konuları daha net olacak. Eğitimle ilgili konularda bu hafta başarılı olacaksınız. Mars Yengeç burcunda size güç verecek, enerji verecek, başarılı olmanıza yardımcı olacak. Bu hafta yurt dışı ile ilgili konularda da başarılı olacaksınız. Yurt dışı ile ilgili işleriniz varsa bu işlerle ilgili görüşmeler yapacaksınız. Bu görüşmelerde başarılı olacaksınız. Ancak iletişim sorunu yaşayabilirsiniz. Yapacağınız görüşmelerde kullanacağınız teknolojik alet ve sistemlerde sorunlar yaşayabilirsiniz. Yurt dışı ile ilgili konularda parasal konuları da görüşeceksiniz. Geçmişten kalan borç alacak konularını tartışacaksınız. Bunlarla ilgili olumlu gelişmelerle de karşılaşabilirsiniz. Bu hafta borç alacak konularla mücadele edeceksiniz. Karşınıza borçlar çıkacak ancak ödemekte kolay olacak. Son aylarda sizi üzen borç konuları artık sonuçlanacak. Bu hafta daha önceden yaptığınız sözleşmelerle ilgili işlerde görüşmeler yapacaksınız. Bu konuları da bu hafta toparlayacaksınız. Yeni sözleşme gündeminizde ise bununla ilgili imzaları ya çok dikkat ederek atın ya da imza atmayın. 23 Haziran'dan sonrasına bırakın. Eskiden yarım kalmış yatırım konuları tekrar karşınıza çıkabilir. Bunlarla ilgili de görüşmeler yapabilirsiniz. Bunları da bu hafta sonuçlandırabilirsiniz. Yeni iş arayanlar gayrimenkul sektöründe, yemek sektöründe, dekorasyon sektöründe, yurt dışı ile ilgili, eğitimle ilgili, uzun yollarla ilgili, lojistikle ilgili, turizmle ilgili bölümlerde işler karşınıza çıkabilir. Bunları değerlendirmelisiniz. İşiniz varsa yurt dışı ile ilgili, eğitimle ilgili, uzun yollarla ilgili, lojistikle ilgili, turizmle ilgili bölümlerden işlerinize destek sağlamak daha kolay olacak. Haziran ayı ortasına kadar uzun yolculuklar yapacaksınız. Haziran ortasından sonra iş konularında daha yoğun olmaya başlayacaksınız.
Sene başından beri eşinizle ilgili, ailenizle ilgili, evinizle ilgili, ebeveynlerinizle ilgili konularda değişikliklerle karşılaştınız. Bu haftadan sonra bunları muhakeme etmeye başlayacaksınız. Yarım kalmış konuları tamamlamaya başlayacaksınız. Aşk konusunda bu hafta şanslısınız. Romantik planlar yapabilirsiniz. Duygusal zamanlar yaşayacaksınız. Duygularınızı biraz abartabilirsiniz. Yeni aşk arayanlar, birçok seçenek karşınıza çıkacak. Kafanız karışabilir. Yoğun duygular yaşayacaksınız. Bu karar vermenizi zorlaştırabilir. Haftaya gün gün detaylı bakmadan önce kanalıma abone olduğunuz için, yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum. Bu yeni videolar için bana güzel bir enerji oluyor. 31 Mayıs 6 Haziran haftasına gün gün bakacak olursak, hafta başında evinizde vakit geçirmek isteyeceksiniz. Evinizde, ailenizle, ebeveynlerinizle vakit geçirmek için plan yapabilirsiniz. Hafta başında ev taşıma, evde tadilatlar yapma, ev değişikliği konularında değişimleri başlatabilirsiniz. Bu konularda planlar yapabilirsiniz. Hayaller de kurabilirsiniz. Hafta başında ebeveynlerinizle ilgili konularda yenilikler de karşınıza çıkacak. Ebeveynlerinizle ilgilenmek zorunda da kalabilirsiniz. Hafta başında uzun yolculuklar da yapabilirsiniz. Hafta ortasında aşk hayatınızda yeni gelişmeler olacak. Yeni aşk başlayabilir. Aşk ilişkinizde yeni ve ciddi kararlar da alabilirsiniz. Hafta ortasında çocuk veya çocuklarınızla ilgili yeni konular da gündemimize gelecek. Bu yenilikler sizin de hayatınıza yenilik katacak. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzu izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, Ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Yay burcu olanlar 31 Mayıs 6 Haziran arasındaki gökyüzü transitlerin burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. 2 video yayınlayacağım. İngilizce veya Türkçe olarak izleyebilirsiniz. Diğer dillerde de altyazılı olarak izleyebilirsiniz. Ay tutulmasının etkilerini hala hissediyorsunuz. Hayatınıza düzen katmaya çalışıyorsunuz. Son bir senedir yaşadıklarınızı bu haftada muhakeme edeceksiniz. Son bir senedir karşınıza çıkan yenilikleri kabul etmek bu hafta daha kolay olacak. Bu hafta kendinizle meşgul olacaksınız. Duygularınızı düşüneceksiniz. Kararlarınızı düşüneceksiniz. Kendinizde neleri değiştirmelisiniz? Bunu düşüneceksiniz. Bu konuları toparlayacaksınız. Bu hafta ilişkiler konusunda yoğun olacaksınız. Hem özel ilişkinizle ilgili hem iş ilişkinizle ilgili görüşmeler yapacaksınız. Bu görüşmelerden yeni fikirler geliştireceksiniz. İlişkinizde yeni kararlar alacaksınız. Evlilik organizasyonlarınızda bu hafta yapabilirsiniz. Ancak bazı aksaklıklar yaşayabilirsiniz. Daha sakin olursanız, daha sabırlı olursanız büyük sorunlar yaşamazsınız. Bu hafta karşınızdaki kişilerle iletişimde sorun yaşayabilirsiniz. Yanlış anlaşılmalar olabilir. Bu sorun yaratabilir. Daha sakin olursanız, daha anlayışlı olursanız büyük sorun yaşamazsınız. Evliyseniz veya ilişkiniz varsa partnerinizle planlar yapabilirsiniz. Ateşli ve romantik planlar için uygun bir hafta olacak. Duygularınızı paylaşmak daha kolay olacak. İlişkinizde sorun yaşıyorsanız ilişkinizle ilgili karar almak isteyeceksiniz. Ancak bu karar net olmayacak. Geçmişte yarım kalmış ilişkilerinizle ilgili konular tekrar karşınıza çıkacak. Bu konuları tekrar görüşmek zorunda kalabilirsiniz. Bu konularda yeni başlangıçlar da yapabilirsiniz. Son haftalarda borç alacak konuları gündemimizdeydi. Haziran ortasına kadar da yine gündemimizde olacak. Bu hafta yeni yatırımlarla ilgili kredi konusu da gündemimizde olabilir. Yeni yatırımlarla ilgili sözleşmeler imzalayabilirsiniz. Bunları imzalarken daha dikkatli olmalısınız. Eskiden yarım kalmış imzalanması gereken konuları da tamamlayabilirsiniz. Haziran sonu ve Temmuz'da yurt dışı ile ilgili konularda daha yoğun olacaksınız. Uzun yolculuklar daha fazla yapacaksınız. Şimdiden kendinizi buna hazırlayın. Hem aşk, hem ilişki, hem uzun yolculuklarla ilgili planlarınızı yapın. Hayallerinizi kurun. Haziran sonundan itibaren uzun yolculuklar yapmaya başlayacaksınız. Son aylarda ev alma, ev satma, gayrimenkul alım satımı konuları gündeminizde bu hafta bu konuları tamamlayacaksınız. Evinizle ilgili değişiklikleri de yapabilirsiniz. Ev taşıma, evde büyük tadilatlar yapmak için bu hafta uygun olacak. Ancak bu işlemleri yaparken daha yavaş olmalısınız, daha dikkatli olmalısınız.
Ev almak, ev satmak, ev taşımak, başka ülkeye taşınmak, başka şehre taşınmak konuları hala gündeminizde. Bu sene sonuna kadar bunlarla ilgili kararlar alacak, uygulayacaksınız. 4 Aralık'tan sonra yeni bir hayata başlayacaksınız. Haftaya gün gün detaylı bakmadan önce kanalıma abone olduğunuz için, yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum. Bu yeni videolar için bana güzel bir enerji oluyor. 31 Mayıs 6 Haziran haftasına gün gün bakacak olursak hafta başında kardeşlerinizle, akrabalarınızla veya yakın çevrenizdeki kişilerle görüşmek için planlar yapabilirsiniz. Onların hayatında bazı konular sonuçlanacak. Bunların haberlerini alabilirsiniz. Hafta ortasında evinizde vakit geçirmek isteyeceksiniz. Ev taşımak, evde tadilatlar yapmak için hafta ortası uygun olacak. Hafta ortasında ebeveynlerinizle ilgili konular gündeminizde olacak. Onlarla ilgili yeni haberleri de alabilirsiniz. Hafta sonunda aşk ilişkinizle ilgili yenilikler karşınıza çıkacak. Aşk ilişkinizle ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Bu konuda kendinizi biraz sıkışmış gibi de hissedebilirsiniz. Karar almak için sonraki haftayı bekleyin. Hafta sonunda çocuklar veya çocuklarınızla ilgilenmek zorunda kalacaksınız. Çocuklar veya çocuklarınızla ilgili konularda gündeminizde olacak. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Oğlak burcu olanlar 31 Mayıs 6 Haziran arasındaki gökyüzü transitlerinin burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. 2 video yayınlayacağım. İngilizce veya Türkçe olarak izleyebilirsiniz. Diğer dillerde de altyazılı olarak izleyebilirsiniz. Son haftalarda sürekli birileriyle görüşmeler yaptınız, ikili görüşmeler yaptınız, ortaklarınızla görüşmeler yaptınız. Eşinizle görüşmeler yaptınız, bazı kararlar almak istediniz. Belki de bu kararları aldınız, belki de kararları ertelediniz. Bu hafta ilişkilerinizle ilgili kararlarınızda daha net olacaksınız. Evliliğinizde ayrılma kararı alabilirsiniz. Ortağınızdan ayrılma kararı alabilirsiniz. İlişkinizi bitirme kararı da alabilirsiniz. Bunlarla ilgili hukuksal konuları 13 Haziran'dan sonra tamamlayacaksınız. Son haftalarda ilişkilerinizle ilgili evlilik kararı aldıysanız bu hafta organizasyonlarınızı yapabilirsiniz. Yeni bir evde, yeni bir hayata da başlayabilirsiniz. Ev alma, ev satma, yatırım yapma konularında yeni adımlar atabilirsiniz. Bu konuları 13 Haziran'dan sonra tamamlayacaksınız. Son 2 senedir ebeveynlerinizle ilgili konularda daha özverili olmaya başladınız. Önümüzdeki 8 sene bu durum devam edecek. Ebeveynlerinizle daha fazla ilgileneceksiniz. Daha özverili davranacaksınız. Ancak bu enerjinizi bitirebilir. Bunun farkına varmalısınız. Enerjinizi yenileyecek konulara da odaklanmalısınız. Bu hafta sağlık konuları gündeminizde olacak. Daha önceden yarım kalmış sağlık konularını görüşeceksiniz. Bunlarla ilgili harcamalar da yapabilirsiniz. Sağlık sektöründen, kamu sektöründen, hizmet sektöründen haber bekliyorsanız bu haberleri de bu hafta alabilirsiniz. Estetik ve güzellikle ilgili bu hafta harcamalar da yapabilirsiniz. Bu işlemlerinizi daha yavaş yapmalısınız. Daha sabırlı olmalısınız. Sene başından beri para konusunda şanslı oldunuz. Sene başından beri parayla ilgili neler yaşadınız? Şimdi bunları muhakeme edeceksiniz. Para konusunu düşüneceksiniz. Daha fazla neler yapmalısınız? Bunları da düşüneceksiniz. Eskiden yarım kalmış olan yatırım konuları tekrar karşınıza çıkabilir. Bunları da tamamlayacaksınız. Beklediğiniz parayla ilgili yeni gelişmeler de bu hafta karşınıza çıkabilir. Son haftalarda ruhsal olarak çok yoruldunuz. Ay tutulmasının etkileriyle ruhsal olarak zorlandınız. Kendinizi değiştirmeniz gerekiyordu. Kendinize yenilikler katmanız gerekiyordu. Bunları anladıysanız daha kolay kabullendiniz. Anlamadıysanız hala anlamaya çalışıyorsunuz. 2022 senesi ortasına kadar ruhsal olarak kendinizi yenilemek zorundasınız. Bilinçaltınızı yenilemek zorundasınız. Yoksa sağlık sorunlarıyla karşılaşabilirsiniz. Bu hafta evinizle ilgili değişiklikler yapacaksınız. Bunları hızla tamamlayacaksınız. Evinizin dekorasyonunda değişiklikler yapabilirsiniz. Evinize yeni eşyalar da alabilirsiniz. Evinizle ilgili konularda çok harcamalar da yapabilirsiniz.
Yeni aşk arayanlar, bu hafta sonundan itibaren aşk konusu daha çok gündemimize gelmeye başlayacak. Mars burcu ve Satürn burcu, Oğlak burcu olanlar bu hafta iş konusunda çok yoğun olacaksınız. İşle ilgili başlangıçlar yapabilirsiniz. İşle ilgili başarılı da olacaksınız. Mars burcu ve Satürn burcu, Oğlak burcu olanlar bu hafta eğitim konusunda başarılı olacaksınız. Sınavlarınız da varsa bunlarda başarılı olacaksınız. Haftaya gün gün detaylı bakmadan önce kanalıma abone olduğunuz için, yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum. Bu yeni videolar için bana güzel bir enerji oluyor. 31 Mayıs 6 Haziran haftasına gün gün bakacak olursak hafta başında eskiden kalan parasal konular karşınıza çıkacak. Beklediğiniz para da elinize geçebilir. Hafta ortasında kardeşlerinize, akrabalarınıza vakit geçirmek için plan yapabilirsiniz. Onların hayatındaki yeni haberleri de alabilirsiniz. Hafta sonunda evinizde vakit geçirmek isteyeceksiniz. Ebeveynlerinizle ilgili de yeni konular karşınıza çıkabilir. Evinizle ilgili değişiklikleri de hafta sonunda yapabilirsiniz. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili şartlar için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili şartlar için Mars ve Satürn burcunuzu da izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, Ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Kova burcu olanlar 31 Mayıs 6 Haziran arasındaki gökyüzü transitinin burcunuza etkilerini anlatmaya çalışacağım. 2 video yayınlayacağım. İngilizce veya Türkçe olarak izleyebilirsiniz. Diğer dillerde de altyazılı olarak izleyebilirsiniz. Bu hafta çocuklar veya çocuklarınızla ilgili konular gündemde olacak. Son bir senedir çocuklarla ilgili yenilikler karşınıza çıktı. Onların hayatındaki yenilikler sizin de hayatınızda yenilikler yapmanıza neden oldu. Bu hafta bu konuları düşüneceksiniz. Bu yenilikleri daha kolay kabulleneceksiniz. 10 Haziran'dan sonra çocuklar veya çocuklarınızla ilgili yeni konularda karşınıza çıkmaya başlayacak. Son bir senedir aşk ilişkinizle ilgili yenilikler karşınıza çıktı. Bu yenilikler nedeniyle kafanız çok karıştı. Bu yenilikleri kabullenmek bazen zor oldu. Çoğu zaman kararsız kaldınız. Bir ileri iki geri ilerleyemediniz. Artık bununla ilgili karar almak isteyeceksiniz. Ancak karar alamayacaksınız. Biraz daha belirsiz kalacak. Karar almak için zorlamayın bence. Sene başından beri hayatınızda neler değişti, hayatınızda neler oldu? Bu haftadan sonra bunları muhakeme edeceksiniz. Bunlardan sonuçlar çıkartacaksınız. Yarım kalan konuları da toparlamaya başlayacaksınız. Eski aşk ilişkiniz tekrar gündeme gelebilir. Bununla ilgili görüşmeler yapacaksınız. Yarım kalmış konuları konuşacaksınız. Duygusal olarak yoğun olacaksınız ancak net kararlar alamayacaksınız. Aşkta Güneş ve Venüs size güzel enerjiler sunuyor. Bu güzel enerjiyle ilişkinizi yönlendirebilirsiniz. Aşk ilişkinizde mantık ve duygusallık karmaşası yaşayacaksınız. Kararsızlık yaşayabilirsiniz. Son haftalarda sağlık konuları gündemimize gelmeye başladı. Bu hafta daha önceden var olan sağlıkla ilgili konularda kontrolleri yaptırabilirsiniz. Ameliyat konuları da gündemimizde ise bu dönemde bunları da yaptırabilirsiniz. Sağlık sektörüyle, hizmet sektörüyle, kamu alanlarıyla ilgili konularda yeni sözleşmeler gündemimizde ise bu imzaları da atabilirsiniz. Bu konularda başlangıçlar yapabilirsiniz. Bu alanlardan haber bekliyorsanız bu haberleri de alabilirsiniz. İşle ilgili haber bekliyorsanız bunu da alabilirsiniz. Sağlık sektöründe, hizmet sektöründe, kamu alanlarında işleriniz varsa bu işlerinizde yoğun olacaksınız. Sabrınız sınanacak. İş değiştirmeyi düşünebilirsiniz. Sakin olursanız, sabırlı olursanız sorun yaşamazsınız. Başarılı da olabilirsiniz. Sahneyle ilgili konularda bu hafta enerjiniz yüksek olacak. Bu enerjiyi sahnede göstermeniz çok kolay olacak. Sahneyle ilgili işleriniz varsa sahnelerde güneş gibi de parlayacaksınız. Sanatla ilgileniyorsanız, topluluk önünde işleriniz varsa, sahne sanatlarıyla ilginiz varsa bu konularda bu hafta görüşmeler yapacaksınız. Geçmişte yaptığınız görüşmeler tekrar karşınıza çıkabilir. Bunları değerlendireceksiniz. Başlangıçlarda yapabilirsiniz. 13 Haziran'dan sonra hem iş hem özel ilişkilerinizi sorgulamaya başlayacaksınız. Evlilik planı olanlar evlenecekler, ilişkisinde sorun yaşayanlar boşanabilirler. Son haftalarda sosyal mecralardaki, sosyal alanlardaki işlerinizi toparladınız ancak bu konular daha net adımlar atamadınız.
Bu hafta para konusunda şanslısınız. Yeni yatırım konularında şanslısınız. Temmuz sonuna kadar da bu şansınız devam edecek. Haftaya gün gün detaylı bakmadan önce kanalıma abone olduğunuz için, yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum. Bu yeni videolar için bana güzel bir enerji oluyor. 31 Mayıs 6 Haziran haftasına gün gün bakacak olursak hafta başında kendinizi güçlü hissedeceksiniz. İş görüşmeleri için hafta başına randevu verebilirsiniz. İşlerinizle ilgili bazı konuları toparlayacaksınız. Hafta başında sınavlarınız varsa da bunda başarılı olacaksınız. Hafta ortasında para konusunda güzel haberler alacaksınız. Bu da enerjinizi yükseltecek. Yeni para konuları da karşınıza çıkacak. Parayla ilgili yeni konularda, yeni yatırım konularında da görüşmeler yapacaksınız. Başlangıçlar yapacaksınız. Bu uzun vadeli bir yatırım olacak. Hafta sonunda spor yapmak için kendinize zaman ayırmalısınız. Hafta sonunda kardeşlerinize, akrabalarınıza vakit geçirmek için de plan yapabilirsiniz. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzu da izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, balık burcu olanlar 31 Mayıs 6 Haziran arasındaki gökyüzü transitlerin burcunuza etkilerini anlatmaya çalışacağım. 2 video yayınlayacağım. İngilizce veya Türkçe olarak izleyebilirsiniz. Diğer dillerde de yazılı olarak izleyebilirsiniz. Son haftalarda aşk konusunda kafanız karıştı. Aşk ilişkinizle ilgili gergin durumlar oldu. Anlaşmazlıklar yaşamış olabilirsiniz. Haziran ortasına kadar aşk ilişkinizle ilgili ciddi kararlar alacaksınız. Ancak gezegenlerin sizi sınadığını bilin. Buna göre sabırlı olun. Yanlış kararlar almayın. Son haftalarda çocuklar veya çocuklarınızla ilgili konularda gergin durumlar yaşadınız. Çocukların hayatındaki değişimler sizin de hayatınıza değişimlere neden oldu. Bu gerginlik 12 Haziran'da sona erecek. Son bir senedir işinizle ilgili değişiklikler yapmanız gerekti. Bunu anlamaya çalıştınız. İşinizi değiştirmek ya da değiştirmemek konusunu çok düşündünüz. Ancak gökyüzü iş konusunda sizin 180 derece değişim yapmanız gerektiğini söylüyor. İş alanınızı değiştirebilirsiniz, iş sektörünüzü değiştirebilirsiniz, iş yerinizi değiştirebilirsiniz. İşinizle ilgili kesinlikle değişim yapmak zorundasınız. Hala bunu yapmadıysanız 2022 senesi ortasına kadar bunu gerçekleştireceksiniz. Son bir senedir ev almak, ev satmak, ev taşımakla ilgili konular hep gündemimizdeydi. Evinizle ilgili büyük değişimler yapmanız gerekiyordu. Başka bir ülkeye, başka bir şehre taşınmakla ilgili işaretler karşınıza çıktı. Bunu gerçekleştirmediyseniz önümüzdeki haftadan sonra bu konularda daha fazla ilgilenmeye başlayacaksınız. Son bir senedir evliliğinizle ilgili, ilişkinizle ilgili ciddi karar almak istediğiniz, partnerinizin değiştiğini düşündünüz. Ancak sizin onunla ilgili fikirleriniz değişti. Bunu kabul etmeli misiniz, etmemeli misiniz? Bunları düşündünüz. Şimdi bunlarla ilgili karar vereceksiniz. Ya değişimleri kabul edip partnerinizle ilişkinize devam edeceksiniz ya da kabul etmeyip ilişkinizi bitireceksiniz. Bu hafta aşk ilişkinizle ilgili ciddi karar alabilirsiniz. Evlilik kararı alabilirsiniz. Evlilik kararınızı Ağustos veya Eylül'de tamamlayabilirsiniz. Bu hafta daha fazla topluluk önünde olacaksınız. Eğer sanatla ilgileniyorsanız bunlarla ilgili topluluk önünde olacaksınız. Sahne sanatında parlayacaksınız. Sahneyle ilgili konularda bu hafta enerjiniz yüksek olacak. Bu enerjiyi sahnede göstermeniz de çok kolay olacak. Sanatla ilgileniyorsanız, topluluk önünde işleriniz varsa, sahne sanatlarıyla ilgili işleriniz varsa bu konularda bu hafta görüşmeler yapacaksınız. Bu işlerinizle ilgili yeni anlaşmalar da yapabilirsiniz. Bu hafta ebeveynlerinizle ilgili konular karşınıza çıkacak. Onların hayatında yeni bir dönem başlayacak. Siz de bunu kabullenmeye başlayacaksınız. Bu hafta partnerinizle iletişimde sorunlar yaşayabilirsiniz. Birbirinizi anlamak zor olabilir. Yanlış anlaşılmalar olabilir. Bu da sorun yaratabilir. Sabırlı olursanız büyük sorun yaşamazsınız. Bu hafta evinizde kullanacağınız teknolojik alet ve sistemleri daha yavaş kullanmalısınız. Yoksa büyük sorunlar yaşayabilirsiniz. Daha önceden arızalanmış ürünlerle ilgili de yenilikler yapabilirsiniz. Yeni ürün almak zorunda kalabilirsiniz.
Son haftalarda evinizle ilgili tamamlayamadığınız konuları bu hafta tamamlayacaksınız. Uzun yolculuk planlarınızı da bu hafta yapabilirsiniz. Haftaya gün gün detaylı bakmadan önce kanalıma abone olduğunuz için, yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum. Bu yeni videolar için bana güzel bir enerji oluyor. 31 Mayıs 6 Haziran haftasına gün gün bakacak olursak hafta başında psikolojiniz bozulabilir. Duygusal olarak kendinizi baskı altında hissedebilirsiniz. Ruhsal olarak kendinizi yenilemekte isteyeceksiniz. Hafta ortasında enerjiniz çok yüksek olacak. Bunu iyi değerlendirmelisiniz. Evinizle ilgili konuları tamamlayacaksınız. Sınavlarınız varsa hafta ortasında da başarılı olacaksınız. Hafta sonunda parasal olarak güzel gelişmelerin haberini alacaksınız. Yeni parasal konular gündemimize gelecek. Yeni yatırım konuları da karşınıza çıkacak. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz.